Herkese selamlar. Ben Ötüken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip sıhhi olarak görev yapmaktayım. Bugünkü videomuzda CLS-BEC nedir, içerisinde neler olmalıdır ve bir muharip sıhhiye levha taşıyıcısını nasıl tasarlamalıdır bunları inceleyeceğiz. Слава Україні, слава нації і пизде з Російської Федерації. І пизде з Російської Федерації. Слава Україні! Öncesinde CLS-BEC nedir? Buna bir değinelim. CLS-BEC yani Combat Lifesaver, muharip hayat kurtarıcı çantası anlamına gelmektedir. İçerisinde IFAK'imizde yani Individual First Aid Kit'imizin içerisinde bulunanların haricinde ekstra olarak ekipmanlar barındırmaktadır ve biz muharip sıhhiyelerin en yakın dostudur. İçerisinde A'dan Z'ye bütün medikal ekipmanlar mevcut. Birazdan yakından inceleyeceğiz. İçerisinde neler var, neler yok, hangi ekipman ne amaçla kullanılıyor bunları hep beraber göreceğiz. Öncesinde çantamızın tasarımına biraz değinelim. Dışında bize neler vaat ediyor bunları bir görelim. Altında görüyorsunuz burada tokalar var. Buraya ihtiyacınıza yönelik olarak herhangi bir ekipmanı takabilirsiniz. Önüne, soluna, sağına baktığımız zaman perlonlar görüyoruz. Bu perlonlar aracılığıyla da ekstra olarak çantalar dışına takabiliyoruz. Burada bir velcro var. Bu velcro üzerine herhangi bir şevron yapıştırabilirsiniz. Kendi adınızı vesaire yapıştırabilirsiniz. Burada bir tutma kolu var. Yürürken taşıması için kolaylık olsun diye. Yine aynı şekilde solunda ve sağında yine tutma kolları var. Bu şekilde tutup taşıyabiliyorsunuz. Omuz askılarına baktığımız zaman ise bizim en çok sevdiğimiz özelliklerden birisi bu quick release, yani bizim çantayı hızlıca çıkarmamıza yardımcı olan tokalar var. Diyelim bir olay yerine gittik. Orada yaralıya müdahale edeceğiz. Çantayı çıkarmak için çantayla cebelleşmemize gerek kalmıyor. Direkt buna basıyoruz ve gördüğünüz gibi askı kayışı kendisini salıyor. Bunun haricinde ayarlanabilir askı kayışları ve bir bel destek tokası da mevcut. Bunun aracılığıyla çantanın içerisindeki yük sadece sırtınıza değil aynı şekilde belinize de dağıtılmış oluyor. Böylelikle bu çantayla beraber daha uzun yürüyüşler gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu çantanın dışındaki SEM Junctional Tourniquet bize hediye olarak geldi. Çantanın içerisinde henüz koyacak bir yer bulmadık. Buna göre de bir yer yapacağız. Buna da birazdan değineceğim. Şimdi gelin çantamızın içinde neler var? Bunlara hızlıca bir göz atalım. Burada 2 adet fermuar mevcut. Hemen hızlıca açıyoruz ve gördüğünüz gibi hayat kurtarmaya, daha doğrusu cephe hattında hayat kurtarmaya yönelik bütün ekipmanlar A'dan Z'ye içerisinde mevcut. Şunu şöyle bir kenara ayıralım ve buradan ekipmanlarımıza sırayla bir göz atalım. Burada görmüş olduğunuz her bir bölme hızlı bir şekilde çıkarılacak şekilde tasarlanmış. Görüyorsunuz burada bir tutma yeri var. Bunu tutup çektiğiniz zaman bu bölme tamamen dışarıya geliyor ve hızlıca erişim sağlıyorsunuz. Şimdi bu bölmede neler var? Bunlara bir değinelim. Bizim en hızlı şekilde ulaşmak istediğimiz ekipmanlar burada. Nedir bunlar? Ağır kanamayı durdurmak için turnike var. 2 adet CAT 7. jenerasyon turnike. 2 adet dekompresyon iğnesi var. Akciğerlerdeki açık pneumotraksi önlemek için. Burada bir adet cımbız var. Burada da bir adet makas var. Bu ikisi dikiş atmak için. Burada bir adet taktik makasımız var. Bu taktik makas da yaralının üzerindeki kıyafetleri kesmek için var. Burada bir adet pupil ölçerimiz var. Yani ne anlama geliyor? Biz bununla beraber yaralının gözlerine bakarak göz bebeğinin büyüklüğünü ve küçüklüğünü ölçüp buna göre travması var mı yok mu bunu anlıyoruz. Burada bir adet marker var. Marker turnike üzerine zamanı yazmak için aynı şekilde çeşitli amaçlarda kullanılması açısından burada duruyor. Ağır kanamalara müdahale ederken her zaman için eldiven giyiyoruz. Dolayısıyla burada nitril eldivenlerimiz var. Burada bir adet plaster rolumuz var. Herhangi bir şeyi yapıştırmak, sabitlemek, bandajları yapıştırmak vesaire için. Bunun haricinde bu bölmede başka bir şey yok. Şimdi sıradaki bölmemize geçelim. Yine bu bölmede hızlıca çektiğinizde yine elinize geliyor. Burada bir de bunun bir emniyet mandalı var. Bunu açıyorsunuz. İçerisinde baskı bandajları mevcut. Baskı bandajları da yine ağır kanamayı durdurmak amacıyla kullanılıyor. Hemostatikle yarayı paketledikten sonrasında bununla da yarayı sarıyoruz. Burada bir iç bölme var. Bu iç bölmeye de bir göz atalım. Burada da işe yarayacak kullanışlı ekipmanlar mevcut. Hemen hızlıca bakıyoruz. Burada yine ağır kanamayı durdurmaya yardımcı ekipmanlardan X-Stat 12. Yani bunun içerisinde hemostatik bezler var, yuvarlak bezler var. Siz bunu yaranın içerisine sokuyorsunuz ve sanki enjeksiyon yaparmış gibi basıyorsunuz. O oraya girince şişiyor
ve ağır kanamayı durduruyor. Gayet pratik, hızlı ve kullanışlı bir ekipman. Burada göğüs mühürlerimiz mevcut. Göğüs sıramalarında, pneumatrak durumunda kullandığımız chest seal göğüs mühürleri mevcut. Daha derinlere indiğimizde burada yanıklar için çeşitli boyutlarda bandajlar mevcut. Yanık olduğu zaman bunu alıyorsunuz, yanığın üzerine yapıştırıp bandajlıyorsunuz ve yanığı tedavi etmiş oluyorsunuz geçici bir şekilde. Burada bir adet sabitleyici var. Bu sabitleyici pelvis bölgesini sabitlemek için, yani kalçamızda herhangi bir travma, kırık, çıkık vesaire varsa bunu sabitlemek adına kullanılan bir sabitleyici, atel diyebiliriz buna. Daha derinlere de gittiğimiz zaman burada travma battaniyeleri var. Yani hipotermi durumunda, hipertermi durumunda kullandığımız travma battaniyeleri burada mevcut. Bakın fark ettiniz mi? Hepsi belli bir sıralamaya göre duruyor. Yani ağır kanama için olan en üstte, göğüs travmaları için olan onun bir altında, yanıklar için olan ise onun daha da altında, hipotermi yine bir altta, pelvis sabitleyici de yine altında. Yani önceliğimiz hangisinde ise onun en üstte durması gerekiyor. Burayı da kapatalım. Sıradaki gözümüze geçelim. Şimdi burada ufak çantalarımız var. Bunları da bu şekilde çıkarıyoruz. Açalım. Burada sıkıştırılmış gazlı bezler var. Hemostatin olmadığı durumlarda bunu kullanabiliriz. Yine kanamayı durdurmak amacıyla ya da herhangi bir yarayı sarmak amacıyla bunları kullanabiliyoruz. Burada 4 tane mevcut bu malzemeden. Aynı şekilde burada yine baskı bandajları var. Çantanın en alt kısmında ise burada hemostatik gazlı bezler mevcut. Bunu bir kenara koyduk. Bunu unuttuğumu zannetmeyin. Buna da şimdi değineceğim. Bu da bizim IO Access dediğimiz cihaz, yani intraösöz erişim sağlamak için kullandığımız alet. İntraösöz ne oluyordu? Damar yolu videomuzda bundan bahsetmiştik. Femurun içerisine, kemik iliğinin içerisine doğru açılan yollara intraösöz diyorduk. Bu da yetişkinlerde kullanılan bir model. Bir sonraki çantamıza göz atalım. Yine burada çeşitli hijyen malzemeleri mevcut. Burada el temizliği için antibakteriyel tek kullanımlık havlular mevcut. Burada ağır kanama mandalı var. Diyelim ki malzemeyi çıkarmak için vakit harcamamız gerekiyor. Biz bu tokayı çıkarıyoruz, ağır kanamanın olduğu bölgeye takıyoruz ve o ağır kanamayı geçici bir süreliğine orada tutuyor biz malzemeyi çıkarana kadar. Göz kalkanları mevcut. Göz travması olduğu zaman, göz yaralanmaları olduğu zaman gözün üzerine koyuyoruz, bandajla sarıyoruz ve gözümüz koruma altında oluyor. El temizliği için, çeşitli bölgelerin temizliği için antiseptikler mevcut. En sonunda ise burada su geçirmez yara bantları var. Yine ufak tefek yaraların kapatılması için, enfeksiyon kapmasını önlemek için. Bir sonraki çantamıza bakalım. Burada çoğunlukla en son aşamada kullanmış olduğumuz ekipmanlar var. Açtığımız zaman direkt olarak steril bezler karşılıyor. Yine bir sürü steril bez mevcut. IV sistemleri mevcut burada. İnfüzyon işlemleri için. Yine burada steril bezler, pedler mevcut. Burada sargı bezleri var. Alkollü pedler var, damar yolu açmadan öncesinde cildi temizlememiz gerekiyordu. Burada nazal hava yolları, nazofaringal hava yolları var. NPA kısa adıyla. Burada yine bir plaster roll. Onun haricinde yanık kremleri, ufak tefek bir sürü circulation, yani dolaşım adımıyla alakalı malzemeler mevcut. Sponge'ından tutun da gazlı bezine kadar, steril bezine kadar her şey burada mevcut. Eğer ki cerrahi bir müdahale gerekiyorsa steril nitril eldivenlerimiz var burada. Burada 20 numara bir kateter var. Damar yolu açmak için genellikle 20 numara kullanıyoruz. Ve geri kalanı da sponge'lardan, gazlı bezlerden oluşuyor. Çanta içerisindeki son gözümüze göz atalım. Burada ağır kanama adımlarıyla alakalı elemanlar mevcut. Yine turnike var, yine CAT. Sitch markasına ait başka bir tür turnike var. İkisi de aynı Combat Application turnike. Burada yine bandaj, sargı bezlerimiz mevcut. Baskı bandajlarımız var. Burada bir adet IV bandı var. Yine içerisinde hemostatik gazlı bez de mevcut. Evet, çanta içerisindeki bütün gözlerimizi kontrol ettik. Şimdi çantamızın altındaki gözde ne var? Ona da bir göz atalım. Akabinde bize hediye olarak gelen SAM Junctional Tourniquet ne işe yarıyor? Onlara da değinelim. En hızlı şekilde ulaşmak için ve çanta içerisinde yer kaplamaması adına biz bunu çantanın dışına koyuyoruz. Burada bir stretcher, yani sedye mevcut. Hemen klipsleri açtık. Burada katlanmış bir vaziyette, açtığınız zaman 2 metre uzunluğunda
80 santim genişliğinde bir sedye oluyor. Bununla 6 kişi bir kişiyi taşıyabiliyorsunuz. Semi-junctional tourniquetle devam edelim. Nedir bu? Ne işe yarar? Amacı nedir? Ne zaman kullanılır? Diyelim ki çok kötü bir amputasyonla karşı karşıya kaldınız ya da kanamayı hiçbir şekilde durduramıyorsunuz. En son çare bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Yani diyelim ki iki bacak da bu bölgeden ampute oldu. Tamamen koptu. Buradan yukarısına zaten turnike takma şansınız yok. Hemostatikle vesaire kanamayı kontrol altına almanız da mümkün değil. Yapacağımız tek bir şey var. Hastaya bunu takmak, akabinde bir damar yolu açmak, TXA enjekte etmek. Sonrasında yaralının hayatını kurtarmış olacağız. Çok kötü bir durum, çok zor bir durum ancak yapacak bir şey yok. Savaş ortamında daha kötü şeyler de görülebiliyor. Şimdi bunu bir açalım, bakalım nasıl çalışıyor, hangi koşullar altında çalışıyor. Bunlara bir göz atalım. Burada anahtarı var, burada pompası var. Açtığınız zaman burada bakın bir tokası var. Tokadan çıkardık. Bunu yaralının bu bölgesine uygulamamız gerekiyor. Yani bunu aldık ve bu şekilde takıyoruz. Tabi yaralıya göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Bu pompası ile beraber bu görmüş olduğunuz hava girişlerinden burada pompalar var. Bunu bağlıyorsunuz ve akabinde pompalamaya başlıyorsunuz. Şimdi pompalamayacağım. Malzemeyi yalandan yere israf etmek istemiyorum. Arkasında da zaten nasıl kullanılacağına dair ufak talimatlar mevcut. Hiç kullanmasını da bilmiyorsanız. Biz bunu taktığımızda bizim buramızda bulunan atar damardaki kan akışı artık belden aşağısına gitmiyor. Dolayısıyla diyelim ki bacaklar yerinde ama geri döndürülemez bir hasar var. Bunu kullandığımız zaman büyük ihtimalle bacaklar ampute edilecek arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekilde sirkülasyon sağlanamıyor. Güzel bir cihaz, hayat kurtaran bir cihaz ama hayatınızı kurtardıktan sonrasında sizi hayata da küstüren bir cihaz maalesef. Ve bu videonun son konusu olarak muharip sıhhiyeler, muharip can kurtarıcılar, yelek taşıyıcılarını nasıl tasarlamalı? Bizler hayat kurtarıcı olarak şarjörden, silahtan, ateşleyici, patlayıcıdan vesaire ziyade bu tür çantalara ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü biz bunların içerisine ilaç koyuyoruz, serum sistemleri için malzemeler koyuyoruz, damar yolu açmak için kateter koyuyoruz vesaire vesaire. Burada bir de combat beltimiz var. Beltimizde neler var? Hızlıca bir göz atalım. 2 tane turnikemiz burada mevcut. Sağ tarafında bir IFAK var. IFAK'in de sağlı sollu 2'şer tane turnikesi mevcut. Burada bir ikili şarjör kılıfı var. Bu kit bana maksimum 3 tane şarjör taşıma imkanı sunuyor. Yetiyor da artıyor. Çünkü zaten çevremizde muhafızlar oluyor. Burada bir adet boş şarjörleri atmış olduğumuz torbamız var. Ve arkasında 2 tane bomba gözü var. Son olarak da burada bir eldiven çantası var. Buradan direkt olarak eldivenlerime hızlıca erişim sağlıyorum. Şimdi kitimdeki çantanın içinde neler var? Bunlara da bir göz atalım. Öncesinde yine her videomda gösterdiğim burada bir taktik makasım mevcut. Hızlıca kıyafetleri kesmek için ya da camı kırmak için ya da emniyet kemeri kesmek için, kıyafeti hızlıca kesmek için ataşmanlar mevcut üzerinde. Bunu şöyle bir kenara koyayım. Burayı açtığımız zaman en sık kullandığım eşyalar burada mevcut. Görüyorsunuz burada ampuller var. Bu ampuller genel olarak analjezik ve sedatifler. Yani burada ketamin ve tramadol mevcut. Burada görüyorsunuz IV sistemleri için ekipmanlar. Burada kateterler mevcut. Buradaki ön gözüne baktığımız zaman burada damar yolunu açmak için bir turnike, ufak tefek pedler, damar yolunu çıkardıktan sonrasında sarmak için yine sabitleme amacıyla bantlar bulunuyor ve ufak tefek bandajlar, aparatlar mevcut. Bu alttaki gözde neler var? Görüyorsunuz burada bir turnike var. Bunun da içerisinde buraya göz attığımız zaman burada enjektörler vesaire mevcut. Bu ön göze hızlıca göz atalım. Burada da yine kullandığım antibakteriyel bezler, deriyi temizlemek için vesaire ve yine damar yolunu, IV sistemini sabitlemek için bandajlar mevcut. Bunun bir de arkasında bir göz var. Bu gözde neler var? Burada da benim hastayla alakalı kayıtlarımı tuttuğum, görevlere gittiğimiz zaman kayıtlarımı aldığım 2 tane defter mevcut.
Bir muharip can kurtarıcının taşıyacağı kit bu kadar basit olmalı arkadaşlar. Çünkü ekstra ağırlığa, ekstra ekipmana ihtiyacınız yok. Sağınızda solunuzda bomba kılıflarına, sağınızda solunuzda şarjör kılıflarına, gereksiz saçma sapan ekipmanlara ihtiyacınız yok. Kısa ve öz. Benim kitim damar yolu açmak için ve beni koruması için var sadece. Burada da benim tek olarak, ekstra olarak taşıdığım bir Camelback var. Buradan da suyumu içiyorum. Başka da hiçbir ek ataşman üzerinde bulunmuyor. Burada bir turnike var. Bunun haricinde de tamamen özgürce hareket etmemi, rahatça sağa sola dönmemi, yaralıyla ilgilenmemi sağlıyor. Yani şunun toplam ağırlığı nereden baksanız belki de bir 7 kilo, 8 kilo civarındadır yani. 15 kilo, 20 kiloluk bir ekipman bir sıhhiyeci için değil, olsa bir piyade için olur. Ben Ötüken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde muharip sıhhi olarak görev yapmaktayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.